Bazen gerçek hayatta yüzleşmek istemediğimiz şeyler hakkında rüyalar ve kabuslar görüyoruz. Bu demek oluyor ki gerçek dünyada olup bitenler rüyalarımızı etkiliyor. Peki tam tersi, rüyamızda olup bitenler gerçek hayatımızı etkileyebilir mi? Bugün Inception filmi üzerinden rüyaların psikolojisi hakkında konuşacağız. Eğer abone olduysanız başlayalım. Filmin kısa bir özetiyle başlamak istiyorum. Inception, Dom Cobb'un rüyalardan değerli bilgileri çıkarmakta uzmanlaşmış bir hırsız olduğu dünyada geçiyor. Cobb, bir iş adamı olan Saito'dan bir görev alır. Bu sefer başka birinin zihninden bir fikir çalması değil, fikri yerleştirmesi gerekmektedir. Ama bu görev normal bir rüya istilasından çok daha karmaşıktır. Cobb, bir ekip toplar ve çok katmanlı rüya manzaralarına girerek görevi yerine getirmeye çalışır. Film ilerledikçe ekip rüya dünyasının derinliklerinde kaybolur. Her bir rüya katmanı gerçeği ve hayali birbirine karıştırırken zamanın işleyişi, gerçeklik ve rüya arasındaki sınırlar hem izleyenlere hem de ekibe sorunlar yaşatır. Şimdi burada şunu sorabiliriz. Neden fikir ekiyorlar da gidip adama söylemiyorlar? Çünkü insanların kendi başlarına bir şey düşünmeleri her zaman daha iyi bir seçenektir. Çünkü insanlara ne yapmaları gerektiğini söylerseniz sahip oldukları ve kendilerine ait olduğunu hissettikleri o aydınlanma anları olmaz. Bu olduğunda fikri uygulamaları daha basittir. Ama eğer o fikir başkasından geliyorsa çoğumuzun içindeki o inat ses şunu söyler. Bu başkasının fikri ve buna karşı çıkmak isteyebilirler. Çünkü bize ne yapacağımızın söylenmesinden hoşlanmıyoruz. Ve bu yüzden insanları sorularla yönlendirmek çok daha güçlüdür. Buna motivasyonel görüşme deniyor. Eğer kötü yapılırsa manipülasyona dönüşüyor. İyi yapılabilmesi için senin belirli bir sonuca varmanı beklemiyorum niyeti taşıması gerekiyor. Yani içinde olanı açığa çıkarmak denebilir. They say we only use a fraction of our brain's true potential. Now, that's when we're awake. When we're asleep, our mind can do almost anything. Such as? Now, imagine you're designing a building, right? You consciously create each aspect. But sometimes it feels like it's almost creating itself, if you know what I mean. Yeah, like I'm discovering it. Genuine inspiration, right? Now, in a dream, our mind continuously does this. We create and perceive our world simultaneously, and our mind does this so well that we don't even know what's happening. Hani demiştik ya gerçek hayat rüyalarımızı etkiliyor diye. Mesela boğularak uyandığınız bir kabus hayal edin. Kabusun sebebi uyurken burnunuzun tıkanması ve ağzınızın da kapalı olması. Bir anda sıçrayarak uyanırsınız değil mi? Böyle bir durumda fiziksel durumunuz rüyaya, rüyanız gerçek hislere yansımış oluyor. İşte Cobb'un anlattığı böyle bir şey. Rüyalarda gerçekliğimizi yarattığımızı hem de eş zamanlı olarak algıladığımızı söylüyor. Bu sadece rüyada olan bir şey de değil. Hayatta da beynimiz bir şeyleri algılıyor ve biz de onu yorumluyoruz. Şimdi böyle söyleyince daha iyi anlamamız gereken bir konu ortaya çıkıyor. Beynimiz gerçek hayatı nasıl algılıyor ki rüyalarımız bundan etkilensin? Hayatta olup bitenleri beynimiz görerek, duyarak, koklayarak, dokunarak ya da tadarak algılıyor. Beynimizin buradan aldığı sinyalleri sinirlerle beynin talamus bölgesine, oradan da beynin kabuğuna ulaştırıyor. Beynin kabuğu bizim olan biteni nasıl algıladığımızla ilgileniyor ve sonra buna bir anlam veriyor. Mesela bazen herkesin bize baktığını düşünüyoruz ya da bir fotoğraf çekindiğimizde insanların kusurlarımıza takılacağını düşünüyoruz ya. Aslında bu tamamen beynimizin anlam verme bölümü olan dış kabuğunu nasıl beslediğimizle ilgili. Bu bizim kültürümüzden, inançlarımızdan ya da benimsediğimiz anlatılardan besleniyor. Ve bu yüklediğimiz anlamlarla beyin duygular oluşturarak buna karşılık veriyor. Aslında bu şu demek olabilir. Öznel algımız her zaman nesnel gerçeklik değildir. Bunu ne kadar güçlü hissetsek bile aslında çoğu zaman beynimizin yorumladığı elektrik sinyallerinden ibarettir. Böylece başımıza gelenleri nasıl yorumladığımız, ne anlama geldiği, neden olduğu, konuştuğumuz kişinin niyetlerinin ne olduğu, dünyanın nasıl işlediği veya ilişkilerin nasıl işlediği gibi konularda kendi gerçeklerimizi yaratıp kabul ediyoruz. Bazı insanlar bunu takıntılı bir şekilde sorguluyorlar. Ama çoğumuz öznel algılarımızı işler böyledir şeklinde kabul ediyoruz. Bu bilincimizi oluştururken bir yandan da bilinçaltımızı oluşturuyor. Bilinçaltımız ise rüyalarımızla direkt olarak ilgili. O halde hep negatif düşündüğümüzde bunun rüyalarımıza, hatta gerçekliğimize nasıl yansıdığını hesap edebiliyor musunuz? Right in the middle of that process. How? By taking over the creating part, now this is where I need you. You create the world of the dream. We bring the subject into that dream. And they fill it with their subconscious. Peki rüyayla gerçeği karıştırma ihtimalimiz var mı?
Filmde Cobb'un da rüya ile gerçeği ayırt edebilmek için bir totem kullandığını biliyoruz. Bu konuda Descartes'in şöyle bir argümanı var. Ben rüya görüyorken rüya gördüğümü fark etmiyorum. Genelde yatağımda yatıyorum. Ya gerçek hayatta böyle bir şeyse? Ya benim gerçek zannettiğim başka bir rüyaysa diye sorgularken rüya ile gerçek arasında şöyle bir fark ortaya koyuyor. Rüya görürken o an orada nasıl bulunduğumu hatırlamıyorum. Ama gerçek hayatta geçmişim, geleceğim ve bugünümü bir bütün olarak yaşıyorum. Böylece rüya ve gerçekliği ayırt edebilirim. Bu argümanla rüya ile gerçeğin farkını çok net algılayabildiğimizi ortaya koyuyor. Why don't you give us another 5 minutes? 5 minutes? What? We were talking for like at least an hour. In a dream, your mind functions more quickly, therefore, time seems to feel more slow. 5 minutes in the real world gives you an hour in the dream. Why don't you see what you can get up to in 5 minutes? Rüyadaki zaman kavramı da birazcık garip. Çünkü bazen 15 dakika uyuduğumuzda bile sanki saatlerce rüya görmüş gibi hissederiz. Rüyalardaki zaman genişlemesi ispatlanmadığı için hala teorik bir kavram. Buna rağmen araştırmaların öne sürdüğü bazı gerçekler var. Ne kadar derin uyursanız o kadar fazla deneyim yaşarsınız. Eğer derin uykuda değilseniz ve rüya görüyorsanız az çok gerçek zamanlıdır. Rüyanın derinliğine göre bazen kısalabiliyor, bazen de uzayabiliyor. Peki rüyalarımızın hayattaki işlevi ne? Neden rüya görüyoruz? Bunun için iki teori var. Birisi evrimsel süreçte bizim hayatta kalmamıza yardımcı olan bir araç olması ki genellikle negatif rüyalar görmemizin bunun sonucu olduğu düşünülüyor. Diğeri ise beyin tasarımımızın bir yan etkisi. Yani beyindeki sinirsel aktiviteler rüya görmemizi tetikliyor olabilir. Beynin farklı bölgelerinde uyku sırasında birbiriyle etkileşim kurması ve bunun bir bilinçaltı yansıması olarak meydana geldiği düşünülüyor. Tabii ki çok daha farklı teoriler var. Bunun cevabını tam net veremiyoruz ama bir yanım rüyaların bir anlamı olduğunu hep inanıyor. Peki Jung ve Freud bu konuda ne diyor? Freud'un rüyalarla ilgili en bilinen görüşlerinden biri arzu tatmini ilkesine dayanıyor. Ona göre rüyalar bilinçaltımızda bastırdığımız, gerçek hayatta dile getiremediğimiz ya da cesaret edemediğimiz arzuların tatmin edildiği bir alan gibidir. Yani rüyalarımızda gördüğümüz şeyler aslında içten içe arzuladığımız fakat uyanıkken gerçekleştiremediğimiz durumların bir yansımasıdır. Bunun iki temel işlevi var. İlki kişinin psikolojik olarak rahatlamasını sağlamasıdır. Gerçek hayatta bastırmak zorunda kaldığımız arzular rüyalarda bir şekilde doyurulur ve bu bize içsel bir huzur verir. İkinci işlevi ise daha biyolojiktir. Rüyalar bu tatmin yoluyla uykunun devamını sağlar. Yani arzular rüya içerisinde doyuruldukça kişi uyanmaz ve uykusu kesintiye uğramadan devam eder. Fakat bu görüş bazı rüyalarla çelişir. Çünkü kimi zaman öyle rüyalar görürüz ki uykudan uyanmamıza sebep olur. Rüya bölünür, hatta uyku da sona erer. Bu durumda Freud'un görüşü yetersiz kalabilir. Çünkü hem arzular doyurulamamış olur hem de rüyanın bizi uykuda tutma işlevi başarısızlığa uğrar. İşte tam da bu noktada Carl Jung'un yaklaşımı devreye girer. Jung rüyaların yönünü geleceğe çevirir. Ona göre rüyalar bireyin ruhsal dengesiyle ilgilidir. Rüyalar kişinin hayatının eksik kalan yönleri tamamlamak, onu bütünleştirmek ve karakter gelişimine katkıda bulunmak için ortaya çıkar. Jung'un yaklaşımındaki rüyalar bir tür içsel pusula gibidir. Örneğin gerçek hayatta fazlasıyla ahlaklı kurallara bağlı biri rüyasında kendini ahlaka aykırı davranışlar içinde görebilir. Bu kişinin bastırdığı taraflarıyla yüzleşmesini sağlar ve ona içsel bir denge kazandırır. Ya da güçlü, statü sahibi bir kişi rüyasında kendini zayıf, başarısız ve yalnız hissedebilir. Kısaca biri için rüyalar uykunun bekçisi, diğeri içinse ruhun aynası gibi. Rüyalar için farklı teoriler ve açıklamalar var. Sadece bilimsel bir şey olduğunu ya da insanın ruhsal veya fiziksel olarak fayda sağladığını, bu yüzden insanın rüya gördüğünü söyleyen tonlarca araştırma var ve olmaya da devam edecek. O zaman rüyaya yüklediğimiz anlamlar da diğer her şey gibi hayatı nasıl algıladığımızla alakalı diyebilir miyiz? Belki bazen bizi uyaran, belki de sadece bizi rahatlatan bir araçtır. How do you translate a business strategy into an emotion? That's what we're here to figure out, right? Now, Robert's relationship with his father is stressed, to say the least. Well, can we run with that? We could suggest to him breaking up his father's company as a screw you to the old man. No, because I think positive emotion trumps negative emotion every time. Videoyu bu cümleyle bitirmek istedim çünkü bu gerçekten önemli bir cümle. Rüyalarınızda ya da gerçek hayatınızda kötü günler geçiriyor olabilirsiniz. Videoda bahsettiğimiz gibi çoğu şey beynimizde dünyayı algılayan kısmını nasıl beslediğimizle alakalı olabiliyor ve bunları aşmak için olumlu duygusal deneyimlere ihtiyacınız var. Size iyi gelecek şeyler yaptıkça, olumsuz olan şeylerden ziyade olumlu olan şeylere odaklandıkça o arınma hissini yaşayabilir, içgörüye sahip olabilir ve hayatta daha sağlam ilerleyebilirsiniz.
Siz de gördüğünüz ilginç rüyaları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.